Roger! Fazla aşırı bir buz yok. Şöyle. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Pişmiş. Tam pişmek üzere artık. Mor Koyun TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar gene bir kurt videosuyla karşınızdayız. Güzel bir video. Videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın. Kurt videosu ve ardından çok soğuk bir gecenin yaşadığımız bir günün videosunu sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Roger! Burada bu görüntülerde kurt çok net görünüyor arkadaşlar. Şu anda bu görüyorsunuz. Tam hırçunun karşısında kurt orada. Bu videoyu Emrah çekmiş koyunun arkasında. Ben Emrah'a dedim dikkat et oralarda. Emrah da bakmış, köpekler bakıyor sağa sola. Köpekler bir anda atağa geçince kurt hemen koşuyor. Emrah da o arada bu kaydı alıyor. Kurt hemen hızlıca uzaklaşıyor bölgeden. Önden giden Hıdu, Hırçu ilk başta ayağı da biraz aksıyor aslında. Hırçu da onun peşinde. Peşinden Sarsılmaz gidiyor. Şu sol tarafta giden Sarsılmaz. Ardından Palaz'da Emrah'ın dişi köpeği şu anda gidiyor. Palaz da onun peşinden gidiyor. Sarsılmaz, Hıdu ve Hırçu bu üçlü kurdu baya bir kovaladılar. Kurt burada arkadaşlar gelip sürüden koyun almaya çalışıyor. Emrah şu anda mesela görüntü biraz amatörce çekmiş. Keşke böyle koyunu da gösterseydi. Koyunun nerede olduğunu net görürdük. Emrah'ın eline sağlık diyoruz. Evet arkadaşlar, koyunu şevine kaldırdık. Kurt saldırısından sonra. O kurdun koyuna saldırmaya çalışmasından sonra. Yalnız bu gece aşırı soğuk bir hava var. Şöyle bu yerden böyle kalkıyor ya, hep karav düşmüş. Şu anda Horasan'da bile -2 derece. Burası şu anda 2700 rakıma yakın bir yer. 2700 rakımda artık siz düşünün ne soğuk olur. Horasan'la arasında neredeyse 700-800 metre rakım fark ediyor. Yani burada da şu anda -5, -6 çok rahat bu seviyelerde. İşin kötü tarafı yeşilli ot var ama hiç yumak yok. Bu da koyunun gece otlamasını engelliyor. Olsun, biz gene de koyun yanmasın diye koyunu kaldırdık. Böyle otluyor. Ay ışığı var. Mükemmel bir ay ışığı var. Her yer görünüyor net. Bu işimizi bir yandan kolaylaştırıyor, bir yandan bozuyor. Mesela nasıl bozuyor? Yani ay ışığı oldu mu koyun bu sefer gece durmuyor sürekli. Sürekli kalkıyor gidiyor. Bu da sürekli bizi engelliyor. Uyuyamıyoruz doğru düzgün. Ama iyi yapan tarafa da her taraf görünüyor. Şu anda gündüz gibi her yer hiç ışık yakmadan da net bir şekilde görünüyor. Şu benim üflememle ortaya çıkardım ben. Oho! Kral öyle kurttan kaçmıyor ha. Halas, hadi. Hadi görevin başına, hadi. Terpes. Hadi.
buz gibi bir hava var. Her taraf buz tuttu bu gece gerçekten. Gidelim şimdi bir su alalım. Sabah çay için inşallah buzdan suyu alabiliriz. Aşırı bir buz yok. Şöyle. Evet, taşla kırılıyor. Bir tane daha. Çok soğuk. Gerçekten. Bu soğuğun ilacı ateştir. Allah'tan dün orada tezek gördük. Tezekleri topladık. Geceden beri ateş yakıyoruz. Ateş sabaha kadar hiç sönmedi. Acayip bir ayaz vardı. Emu, Emro, Emro. Rof. De. Emro kalk Emro. Hadi canım hadi. Akşam oldu da. Akşam yattım bak gene akşam olacak hadi. Eyvallah akşam yattın gene akşam olacak. Sabahtan beri uyanık ya. Bir şey yapıyor öyle kendini yani ben. Benim kadife de sana diyor kalk günaydın diyor Emre sana. Seni gördü sana günaydın diyor. Çok soğuk bir geceyi daha ardımızda bıraktı. Allah'tan bol bol ateş yaktık. Bu şekilde sabaha vardı. Tene hale. Hadi canım.
Ateş güzel ama ateş olmasa insan bayağı bir üşür. Ateş olmasa o zaman ne yapacağız? O zaman da alacağız keçemizi, gireceğiz koyunun içine, olur mu? Koyunun git tam içine gir. Orada güzelce sar battaniyeni. Kafanı koy keçenin altına. Sabaha kadar bir şevinde kalk. Ondan sonra bir daha gel. Gene ısınır insan yani. Fazla o kadar soğuğa maruz kalmaz. Köpekler zaten bırakmıyor. Hükmet gelsin. Sadece dikkat edeceğimiz bizim sadece dikkat edeceğimiz hani şey olmasın. Koyun kalkıp gitmesin. Koyun bölünmesin. Bunlara dikkat edeceğiz. Yoksa köpekler yanaştırmazlar zaten. Emrahcan hadi. Hadi canım kalk kalk. Oraya soframızı kuralım hadi. Buraya mı? Tabii. Hadi. Kimse sofranın yanında da uzanmasın. Herkes keçesini koysun yere. Doğru düzgün oturalım ateşin etrafında hadi. Hadi. Ben de biraz ne kadar bir tezek yapmışız ya. Yoksa bu kadar da burada var. Cemi yukarıda sınıyor. Hı? Okuduk küçük cemi diyor onlara. Silah mı? Hayır ya. Ya yandan almışsın silahı sanki silahla ne yapacak? Ben almadım ki. Olsun yine yanımızda olsun ses mes yapıyor indir yani. Hadi getir ben de keçemi sereyim oraya. Keçemi bırak şimdi yani kaldırsın da ne? Keçenin üzerinde oturacağız tamam mı hacı? Oturacağız. Kimse keçenin üzerinde uzanmasın. Öyle yer kalmıyor kahvaltı yapmaya ya. Tamam öyle kızıysan. Soğuk bir gecenin ardından güneşli bir gün var. Yalnız böyle ayaz var arkadaşlar havada. Acayip bir ayaz var. Biz de bu sırta doğru çıkacağız. Bu hafta içi kar yağışı gösteriyor. Umarım çok fazla kar yağmaz. Kara yakalanmayız. Kar riski gerçekten böyle korkutuyor insanı. Gece böyle dünya tezek yaktık şey yaptık ama gene de bir türlü doğru düzgün ısınamadık. Ve ben galiba biraz da üşütmüşüm. Burnumun içi biraz böyle bir yanıyor. Kurtlar biraz bu gece yanaşamadı yani koyuna bir kurt vardı. Bir iki tane öyle gelmeye çalışıyorlardı ama köpekler yaklaştırmadı asla. Ne şevin sırasında ne de şey sırasında ne de yatakta koyun yatarken yaklaştırmadı. Koku üzerinde. Hüsnü amca sen önden çık. Sen önden çık biz burada yolu seçeriz. Polis. Uyumak da iyi. Çok güçlerinde buralarda otardık. İşte ama çok fazla karav düştüğü için koyun hiç otlamıyordu. Gündüz akşama kadar otlasın. Yeter koyuna zaten. Hem de benden nefesim kesiliyor ya. Şu anda bulunduğumuz nokta acayip yüksek bir yer. Şöyle uzakta görünen ta o karlar görünüyor ya arkadaşlar. Orası İspir'in dağları, Karadeniz'in dağları. Bu tarafa geliyor. Allahu Ekber'in tepesi görünüyor. Allahu Ekber Dağı'nın tepesi tam şu noktada.
Bu tarafa dönüyoruz, Sarıkamış. Ve Elegez Dağı bile görünüyor. Ermenistan dağları. Şu beyaz karlı olan yer arkadaşlar. Şöyle tam yakınlaştırayım. Orası Kızlar Dağı, Köse Dağı. Hatta buradan Ağrı Dağı da görünüyor. Ağrı Dağı'nın tepesi görünüyor. Şöyle yakınlaştırırsak arkadaşlar. Tam şu noktada Ağrı Dağı görünüyor. Ben net görebiliyorum ama biraz kamera görüyor. Bulanıklaştırıyor. Demek ki burası da acayip yüksek bir yer. Bir de tam böyle ortada duruyor. Arada duruyor. Yani bu Karayazı'yla Horasan arasında, Horasan Ovası arasında bütün her yeri net görebilen bir yer. Emrah yemek yapıyor. Benle Yusuf'a verdik yatırım. Yatalım, koyun bir su içsin. Bu altta su var şu yeşil görünen yerlerde. Koyun her biri bir tarafa kaçıyor. Bu ajaru dediğimiz şu yeşil otlar var ya mesela çıkmış. Zaten Allah'tan o var. Başka da bir şey yok. Koyunlar onları yiyor. Ve aynı bahar koyunu gibi hareket ediyor. Abi yorulduk Yusuf'a böyle beraber. Hadi hadi. Hadi hadi. Havanın böyle güneşli olduğuna aldanmayın. Hava çok soğuk. Böyle az bir şey mesela insan böyle duruyor ya. İnsan yüzü güneşte, insanın sırtı üşüyor. Yan duruyor insanın bir kolu sıcak, diğer kolu üşüyor. Hava bu şekilde soğuk bir hava. Şimdi koyunları burada biraz otaracağız. Emrah gitti bize bir yemek yapmak için. Gene bugün et yemeği yiyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir et yemeği de. Çünkü o eti hızlıca tüketelim ki et bozulmasın. Lokum gibi bir et, sağlıklı bir et. Bu dağlarda bahardan beri süt kuzusu, ondan sonra dağların çiçeğini, yeşilliğini yemiş bir kuzunun eti, lezzeti mükemmel. Onun etini, eti zayi olmasın yani. Şey olmasın, bozulmasın, kokmasın. Güzel bir et yemeği bizi bekliyor bugün de. Et yemekler de bayağı güzel oluyor. Bu et yedikten sonra makarnaya dönmek de biraz zor olacak. Bakalım et bittikten sonra ne yapıyoruz? Havanın ne kadar soğuk olduğunu buradan daha iyi anlayabiliriz. Şöyle su akıyor. Güneş gören yerlerde buz erimiş. Güneşin olmadığı yerlerde, güneşin vurmadığı yerlerde buzlar hala duruyor. Bayağı da bir kalın bir buz tabakası. Emrah çok güzel bir yemek yapmıştı. Yalnız koyunlar bırakmadı yemeği yiyelim. Sağa kaçıyorlar, sola kaçıyorlar. Zaten benle Yusuf abi o koyunu o dereden çıkana kadar kan ter içinde kaldık. Durmuyor resmen. Delirmiş gibi. Hadi hadi. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Bunun sebebi de şevin dediğimiz gece otarmasının karav yüzünden dün gece doğru düzgün şevin olmadı. Kalktı böyle bir buçuk saat falan dolandı. Öyle geldi. Yani otlamadı koyun. Zaten ot az, mera fakir. En azından hayvan geceli gündüzlü otladı mı yani idare ediyor. Aslında dün de iyi doymuştu. Bugün de iyi karnı falan bakıyorum. Ama hayvanın gözü böyle aç oluyor. Hani bir insan böyle acıkır. Ondan sonra ne kadar yemek koysanız da önüne hep böyle aç şekilde davranır. İşte koyunlar da aynı öyle. Ve bırakmadı bir yemek yiyelim.
Sağlık olsun. Sonuçta yaptığımız iş ciddi bir iş. Koyun işi. Bizim için en önemli olan koyunlardır. Koyunların sağlığıdır. Koyunların doymasıdır. Bizim yemeğimiz falan filan. Bunlar hepsi ikinci planda. Ama akşam güzel bir çay yaparız. Böyle bir peynirle, yağla güzel bir böyle bir kahvaltılık turu yaparız. Ne kadar uçsuz bucaksız bu dağlar ya. Bu şu anda bulunduğum konum var ya arkadaşlar. Güneşe doğru giden konum. Güneşin böyle güneşe doğru olan Tekman tarafı. Güneşin böyle sağ tarafı da tam şeye doğru gidiyor. Palandöken'e doğru gidiyor. Erzurum şu tarafta kalıyor. Biz bu dağlarda peki yönümüzü nasıl buluyoruz arkadaşlar? Biz bu dağların çoğunu tanıyoruz. Mesela çoğu köyleri tanıyoruz. Ondan sonra şehirlerin hepsini tanıyoruz. İlçeleri tanıyoruz. Dağları tanıyoruz. Oralardan yolumuzu seçiyoruz. Mesela diyoruz ki bu taraf Palandöken. Biz bu tarafa gideceğiz. İşte şu falan dağ, şu filan dağ, şu falan ilçe, oradan şu falan köy. Bu şekilde yönümüzü buluyoruz. Yani biraz yöreyi tanıyoruz. O yüzden rahat hareket edebiliyoruz. Hey, çok pis kayalık bir yerden ve geçiyoruz. İnşallah taşmaş yuvarlanmaz. Allah! Bu kırın kendini, bu koyunlar kendini bu taşlara atıyor. Bunlar taş yuvarlar yerlerin üzerine, yoksa şu alt hep patika yollar. Sadece şurada patika yol yok. Yani gevşek taşlar olabilir. Ben de şöyle ön tarafa geçeceğim. Onların şöyle önünü tutayım. Önünü tutarsam en azından artık hani alt kısım geçene kadar taş yuvarlasalar da daha bir şey olmaz. Hey! Ben de şu kayadan geçeyim. Bunların peşine takıldım ben de. Hey! Hey! Şu önü tutmalıyım. Allah! Bu keçi var ya. Tam öldürülmeyi hak ediyor vallahi. Allah! Hey! Bu bir kişinin koyunları vardı, getirdi bize kattı. Sonunda bizim bir akrabamız, onun koyunları yaşlı maşlı döküntü. Bakmıyorlar koyun otlası. Hadi. Yaşlı maçlı hep döküntü koyunlar. Onlar da bırakmıyorlar. Koyun da ne otlasın her yere atıyorlar kendilerini. Ve çok zayıf, aşırı zayıf koyunlar var. Biraz otlasaydı, biraz doysaydı koyun iyi olurdu.
Şu pis yeri geçtik. Bir tane de eşeğin yükü düştü. Emrah da onu ayarladı, getirdi. Ay. Acayip taşlık bir yerde falan. Zar zor geçtik. Şimdi biz buradaki planımız şu karşı dağlara geçeceğiz. Ta uzakta görünen karşı dağlara geçeceğiz. Dağlar bekleyin bizi. Çocuklarınız geliyor. Bizim yerimiz dağlar işte. Bugün de güneşin batışını buradan izleyeceğiz. Burası hangi mevki? İşte Karayazı Erzurum yolu hemen şu tepenin güneşin batacağı yerin alt kısmından geçiyor. Koyunlar bayağı bir terlettiler bizi. Ondan sonra da soğuk rüzgar esiyordu. Şu anda kendimi kötü hissediyorum. İnşallah hasta olmam. Kulaklarımda da hafif bir ağrı oluştu. Güneşin batışını izleyelim. Bizi bu gecede gayet soğuk bir gece bekliyor. Şimdi birazdan kalkıp tezek toplayacağız. Buralarda tezek var. Onları toplayacağız. Bu gece tezekle ısınacağız. Dünkü gibi fazla tezek yok ama gene de idare eder bizi yani. Güneş battığında gece macerası başlar. Güneş battı. Bu akşamki yemeğimiz kaburga, pirzola aslında. Közde böyle biber, bir de kaburga. Kaburga şöyle biraz yakınlaştırayım. Pişmiş, tam pişmek üzere artık. Yani biberler pişene kadar bu da artık tam pişmiş olur. Elimizdeki imkanlarla en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Yusuf amca, nasıl, böyle güzel oluyor mu? Çok güzel Allah sağlık. Sen gerçekten seni kebapçı yapmam Kebap güzel o da. Sen çok güzel Kebapçı yapalım. Anne sağlık. Açalım bir tane restoran böyle. Valla sen O da tezek tuzuyla kaburga pişireceğiz. Bir de ön kol. Güzel olur mu? sen hangi yemek yaptıysan zaten güzel olur. Sen müşteri olur musun bana? Her gün olur, her gün gelir. Bak bunu Nusret'te yersen var ya, Gelirim ama 3-4 bin lira para vermem. ver. Çünkü para. Paran yok. Sen canı sağ olsun. Yok şaka yapıyorum. Bundan sonra. İnşallah Allah sana bir güzel restoran da nasip ediyor. Allah korusun. Allah korusun abi. İstemiyorsun değil mi? Yok yok istemiyorum. Bak şimdi bir şey. Var ya, ateşle arasında bir mesafe olmalı. Şöyle kaburganın piştiğini mesela hiç dokunmadan nasıl anlarız? Kemikler böyle sararacak. Bir de kemiklerin etrafındaki yağ yanacak. Mesela şuradaki gibi. Şu dereceye geldi mi artık bu et tamamen pişmiş demektir. Biberler hazır olana kadar bu da sıcak kalsın.
Koyun bırakmadı, öğlen güzel bir yemek yiyelim. Yemek güzeldi ama koyun durmadı. Biz de hıncını akşam çıkardık. Emre o tahtayı verebilir misin kardeş? Emre tahtayı ver kardeşim. Tahta orada bak. Şu. Pişmiş mi? Pişmiş abi, yeter mi? Baksana şuradaki. Nar gibi olmuş. Emre tahtayı oraya bırak. Bu demliği oradan al. Aman ekür et Allah'ım. Bir de şunu balıklardan Havum. Çevirdim kaburga yerlerini buranın. İşer kaburgalık şekilde çıkaralım. Emre tut. Su abi al, sıcak sıcak. Biber de al. Tamam ben yerim. Al biber de al. Tamam iyi. Bu ikisi de benim. Ben bir tadına bakayım. Nasıl olmuş? Güzel mi? Güzel pişmiş. Bir tane biber verelim bakalım. Süper oldu. Mükemmel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.